Tekrar merhaba arkadaşlar. Bebeğimizin daha önce sağ bacağını yapmıştık. Şimdi sol bacakla devam ediyoruz. Şimdi bebeğimizi şöyle kenara alalım. Parmaklarımızı yine aynı şekilde örüyoruz. Görüntü olarak aynısı. En sonki birleştirmemizden sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Küçük parmağımızın kenarından sıra başımız burası. Şimdi buraya ipimizi takalım. Evet, iki ayağımızın parmaklarını da aynı örüyoruz. Sadece yönünü değiştiriyoruz. Bu şekilde değiştiriyoruz. Buradaki arttırmayı bu sefer bu taraftan başlayacağız. Sağda bu tarafa yapmıştık. Şimdi sadece yönünü değiştirerek arttırmayı şimdi buradan devam edeceğiz. Daha önce düz örüp bu tarafa yapmıştık. Şimdi direkt arttırmayla başlayacağız. Toplam sayımız 38'di. Benim mesela bunda 37 çıktı. Bir yerde atlamışım demek ki. O yüzden hemen en son şuraya bir tane çift battım. Ve sayımı yine 38 yapmış oldum. Şimdi buradan tekrar örmeye başlıyoruz artık. Dediğim gibi sağ bacakta düz örüp bu tarafta arttırıyorduk. Şimdi sol bacakta direkt bacağımızın üst kısmında arttırmayla başlıyoruz. 3 tane sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 bir tane arttırıyorum. Tekrar 2 sık iğneye tek batıyorum. Bir arttırıyorum. Yine 2 sık iğneye tek batıyorum. 1 2 bir arttırıyorum ve toplam 3 tane arttırmamı yapmış oldum. 1 2 ve 3 şeklinde. Şimdi yine 2 sık iğne tek batıyorum. Bir tane azaltıyorum. 3 sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 bir azaltıyorum. Evet, şimdi bu sol bacağımın üst kısmı, detaylar üstteydi. Bundan sonra burası da ayağımın alt kısmı. Sıra sonuna kadar şimdi hepsine tek batıyoruz. 19 tane sık iğneye tek batıyorum. Evet, sıra sonuna kadar düz ördüm. Birinci sıramızı bitirdik. Ve 39 tane sık iğnem var. Şimdi 2 ve 3. sıralarımı eksiltme arttırma yapmadan hepsine tek batıyoruz. Eğer zaten not aldıysanız sağ bacağı aynısını yapıyoruz simetri olarak. Fark eden bir şey yok. Sadece yönleri farklı. Arttırdığımız yeri. Şimdi düz örelim. Evet, şimdi 4. sıramızdayız. Ve başladığımız yerden itibaren 20 tane sık iğneye tek battım. Ve tam baş parmağımın yan kenarından bir tane arttırıyorum. Ve geri kalan 18 tane sık iğneye tek batıyorum. Ve sayımız 40 oldu. Şimdi bundan sonra 5 ve 6. sıralarımızı yine eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 7. sıramızdayız arkadaşlar. Şimdi başlangıç yerimizden itibaren
18 tane sık iğneye tek battım. Bir tane azaltıyorum. Yine 18 taneye tek batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18. Evet, yine bir tane azaltıyorum. 2 tane azaltma yapmış olduk bu sıramızda ve sayımız 38'e düştü. Şimdi bir sıra düz öreceğiz. Evet, 8. sıramızı düz ördük. 9. sıramızdayız ve yine başlangıç yerinden itibaren 18 tane sık iğneye tek battım. Bir tane azaltıyorum. Ve 16 tane sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 4 14 15 ve 16 tane tek battım. Bir tane azaltıyorum. Yine 2 tane azaltmış olduk bu sıramızda ve sayımız 36'ya düştü. Evet, 10 ve 11. sıralarımızı yine düz öreceğiz arkadaşlar. Şimdi 12. sıramızdayız ve 18 tane sık iğneye tek battım. Yine bir azaltıyorum. ...14 sık iğneye tek batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 sık iğneme tek battım. Son kalan iki sık iğneyi de bir ördük. Yani azalttım. Ve 34 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi bundan sonra 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, 3 sıra eksiltme artırma yapmadan düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 16. sıradayız. Artık ayağımızı bitiriyoruz. Kese kese daraltacağız. Şimdi bu sıramızda 5 tane tek batıp bir azaltacağım. 1 2 3 4 5 tane tek ördüm. Bir azaltıyorum. Tekrar 5 tek 1 2 3 4 5 bir azalt. Tekrar 1 2 3 4 5 bir azaltıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 bir azaltıyorum. Şimdi burada 4 tane kalıyor arkadaşlar. En sona bir tane azaltacağım. O arada 4 tane tek kalıyor. 4 tek yapıyoruz. 1 2 3 4 tek ve bir azalt.
Toplamda 5 tane azaltma yapmış olduk. Ve 29 sayısına düştük. Şimdi bundan sonraki sıramızda 4 tek bir azaltı yapacağız. En son şurada yine 3 kalıyor. Evet, sol ayağımı bitirdim arkadaşlar. Aynı şekilde sağdaki gibi azaltarak en son 4 tek bir azalt, sonra 3 tek 2 1, bu şekilde hepsini bir kestik, en son sıfırladık. Şimdi şuradaki kısım sayıları aynı. Biliyorsunuz bunu çevirdiğimiz için arttırma yeri burada 2 sıra gibi. Bakın şurada 1 sıra çevirdiğimiz için. Bu yüzden bakın şu arttırmadan sonra sağ bacakta 2, 4, 6, 7. sıraya ilmek kaydırdım. Sol bacakta da yine arttırmadan sonra 2, 4, 6, 8. sıraya bir sıra kaydırmış oldum. Yani şuranın sayısının aynı olması için. Şu küçük bacakları da sayarak da yapabilirsiniz. Şu en küçükten başlayıp 2, 4, 6, 8, 10, 12. Burası da yine aynı. 12 arkadaşlar. Veya baş parmaklarınızı sayın. Eşit olsun buraya kadar. Bu da buraya kadar. Şuraya bir sıra daha fazla örebilirsiniz. Burası eksildiği için. Ben ellemedim. Bir fark olmadı. Baktığınızda hiçbir fark yok. Şimdi dediğim gibi aynı şekilde ilmek kaydırdım. Ve bu sırama kadar hepsini aynı örüyoruz. İkisinde. Bütün sayılar aynı. 40. sıraya kadar. Şu an 40. sıramdayım. Şurada biliyorsunuz azaltma yapmıştık eklem aparatı için. Bunun tersine simetri olarak buraya yapacağız. Örnek gördüğünüz gibi bu taraf eksiliyordu. Şimdi başlangıç yerine itibaren tersine bu tarafta yapacağız. Umarım anlatabilmişimdir. Oyuncak biraz detaylı olduğu için biraz kafa karıştırıyor olabilir. İlk seferde yani yapa yapa anlarsınız. O biraz falan dinleye. Şimdi 40. sıramdayım. Başlangıç yerim burasıydı. Yine aynı yer. Buradan itibaren 14 tane sık iğneye tek battım. Şimdi azaltma yapıyoruz. Eklem aparatı yapacağımız kısmı azaltıyoruz. Bir tane azalttım. 3 tane tek batıyorum. 1 2 3. Yine bir tane azaltıyorum. Tekrar 3 tane düz örüyorum. Bir azaltıyorum. 3 tane tek batıyorum. 2 3 ve son azaltma. Bir tane azalttım. Evet, burada ne yaptık? 4 tane azaltma yaptık. 1 2 3 4. Şimdi sıra sonuna kadar 11 sık iğnem kaldı. Bunlara da tek batıyorum. 4 tane azalınca 38 sık iğneye düştüm. Evet, 41. sıramı eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Yani 38 tane sık iğneye tek battım. Şimdi 42. sıramızdayız ve yine 14 tane sık iğneye tek batıyoruz. 2 3 4 5. Evet, 14 sık iğneye tek battım.
Yeniden azaltmaya başlıyorum. Bir tane azalttım. 2 tane tek batıyorum. Yeniden bir azaltıyorum. İki tane tek batıyorum. Bir azaltıyorum. Evet, odakladık. 2 tane tek batıyorum ve bir azaltıyorum. Yine toplamda 4 tane azaltmamızı yaptık. 2 sık iğne aralıklarla. Şimdi geri kalan 10 sık iğneme tek batıyorum. Şimdi bundan sonra bacağımı dolduracağım tekrar. Ara ara bacaklarımızı dolduralım. Sıkı bir şekilde. Örgülerimizi açmayacak şekilde dolduralım. Sıkı derken bu sefer örgüleri açmayalım. Sıkı örelim. Şimdi bunları bir yandan dolduralım. Doldururken dediğim gibi makasımızın ucuyla da elyafı ezelim. Pussun. Yani şimdi ne kadar böyle sıkı doldurduk diyorsak da o kendi geri atıyor. O yüzden de makasımın ucu şöyle çok işe yarıyor. Bunu böyle bir yandan bakın tutuyorum elimle. Çünkü verdikçe açılacak, verdikçe açılır. O yüzden tutuyorum da. Hep yani elyaf'a odaklanıyorum. Örgüye değil, örgü açılması. Bir yandan bu şekil verelim güzelce. Mesela bu elyaf da hiç güzel çıkmadı bu sefer. Hiç böyle pusmuyor. Çok zor şekil alıyor. Yapacak da bir şey yok şansımız artık. Evet, 43. sıramızdayız arkadaşlar. Yine başlangıç yerinden itibaren 18 tane sık iğneye tek battım. 2 tane zincir çekiyorum. Eklem aparatı yeri için 2 zincir. 2 sık iğne atlıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Ve bununla beraber toplam 14 tane sık iğneye tek batıyorum. İşte bu eklem aparatı yapacak olanlar için düğme deliğini de aynı yerden çıkaracağız. Şunu da hatırlatayım. Yani sadece illa eklem aparatı düğme olmak zorunda değil tabii. Dikerek de yapabilirsiniz. Yani daha önce uykucu bebek yapmıştım. Uyku arkadaşı bebek. Bu videonun altına onunla linkini bırakayım. Orada düğmesiz veya işte eklem aparatsız nasıl diktiğimizi onu paylaşacağım. Ya oradan izleyin arkadaşlar. Aynı eklem bebek, oradaki bebekte bunları kullanmadan nasıl dikildiğini gösteriyor. Ama buradaki şu görüntüyü vermek için de böyle güzel yani bence. Orada daha farklı bir teknik. Neyse. Şimdi düğmemizi deliğini de açtık. Düğme demişim. İpimizin yerini de açtık. 43'ü bitirdik. Sayımız zaten aynı. Sadece zincir çektik. Battık. Evet, 44. sıramızdayız. Bir azaltmayla başlıyorum. Bacağımın yan tarafında bir azaltma yaptım. Şimdi zincir çektiğimiz yere kadar yani 16 sık iğneye tek batıyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15 ve 16 tane tek battım. Buradaki zincirimizin içine geldim. Zincir çekmiştik. Tekrar 2 tane sık iğne yapıyoruz. Sayılarımızı yerine koyduk. Ve kalan 14 sık iğneye tekrar tek batıyorum. Bir tane eksiltme var bu sırada. O yüzden sayımız 33'e düştü. Şimdi düğmeyi takacağız veya işte eklem aparatı olanlar onu takacaklar. Evet, düğmeyi içine yerleştirdim arkadaşlar. Sağ bacakta zaten göstermiştim nasıl olduğunu. Şimdi tekrar azaltmalara devam ediyorum. 45. sıradayım. 14 sık iğneye tek battım. Yine azaltma yapıyoruz. Bir azalt. Bir tek bat. Bir azalt. Bir tek ör. Bir azalt. Bir tek. Kaç oldu? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ve bir tane azaltıyorum. 4 tane azaltmamı yaptım. Ve geri kalan 2, 4, 6, 8 tane tek kalmış. Bunlara tek batıyorum. Evet, 8 tane sık iğneye tek battım ve 29 tane sık iğnem kaldı. Şimdi bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğim. Evet, bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz ördüm. Doldurma işlemlerimi de ara ara yapıyorum. Diz kısmına doğru özellikle makasın ucuyla elyafınızı buraya doğru yoğunlaştırın arkadaşlar. Şimdi artık bir tek bir sık iğne yapacağım. Sıra sonuna kadar 47. sıramda bir tek bir sık iğne kesiyorum. Sıra sonuna kadar hep bir tek bir azalt. Bir tek bir azalt. Sonra yine bir sıra düz öreceğiz. Evet, 48. sıramı düz ördüm. 49'uncuyu da hepsini tek tek azalttım. Ve en son 50. sıramı da ipimi biraz uzun keserek şu tek katlardan iğnemle içinden geçiyorum. Toparlayacağım. Ve sol bacağımızda bitirmiş olduk. Evet, iplerin içinden tek tek geçtim ve çekiyorum ve kapattık. Şimdi ipimizi farklı yerlerden geçirelim. Sağlamlık açısından. Şimdi buradan çıktım, buradan yine aynı yere batıp başka yerden ilmeklerin aralarından geçiyorum. Evet. Güzel çektim ve ipimi kesiyorum artık. Bitti. Evet. Bu şekilde sol bacağımız da hazır arkadaşlar. Bacaklarımız bu şekilde. Şimdi hemen ellerimizin parmaklarını yapalım videomuza kalan süremizde. Evet, önce sağ elle başlıyoruz ve bütün parmaklarımızı hep
Sihirli halkanın içine 6 sık iğne ile başlıyoruz. Hepsi aynı, büyükten küçüğe. Şimdi bir zincir çektim. 2 tane tek batıyorum. 1 2 bir tane arttırıyorum. 2 tane tek. Şöyle kıvıralım rahat görmek için. Evet, 2 tek yaptım. Bir arttır. Toplamda 2 tane arttırdım. Sayım 8 oldu. Bu küçük parmakla başladık. Şimdi 2 sıra düz öreceğiz. 8 sık iğneyi 2 sıra döne döne düz örelim. Evet, küçük parmağımızı yaptık. Toplam sihirli halka ile beraber 4 sıra oldu. Şimdi 7 tane zincir çekiyorum. İp koparmadan yapıyoruz. Yine kolay parmak tekniği yapıyoruz. 3, 4, 5, 6, 7 zincir çektim. İkinci zincirimin içerisine yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. İlk sık iğneme batarak ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekip yine 2 tane tek bir arttır yapacağım. 1 2 tane tek bir arttır. 2 tane tek 1 2 ve bir arttır. İkinci sıramızı tamamladık. Şimdi 3 sıra düz öreceğiz. 8 tane sık iğnemiz oldu. 3 sıra döne döne düz örüyoruz. Evet, orta parmağımda yine 8 zincir çekip ikinci zincirim içerisine 6 sık iğne yaptım. İkinci sırada yine 2 arttırma ve 4 sıra düz ördüm. İşaret parmağımda da yine aynı şekilde 7 zincir çekip zincirimin içerisine 6 sık iğne, ikinci sırada yine 2 arttırma ve 3 sıra düz ördüm arkadaşlar. Parmaklarımız bu şekilde koparmadan yaptık. Şimdi bunları birleştireceğiz. İşaret parmağımız burada. Orta parmağımızdaki zincirin devamından devam ediyoruz. Zincir çekmediğimiz yerin hemen yanındaki sık iğneden 4 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4. Tekrar yüzük parmağımızın zincirimizin devamından batıyorum. 4 sık iğne ile örüyoruz. Yine 1 2 3 4. Şimdi küçük parmağa geldik. Serçe parmağımıza. Yine zincirimizin kalan yerinden devam ediyoruz. Bunun hepsine tek batıyoruz. Pardon, 8 taneydi. 1 2
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bunun hepsine tek battık. Dönmüş olduk küçük parmağımızı. Şimdi parmaklarımızın bu tarafında kalan 4'leri öreceğiz. 4 bu tarafa ördük. 4 de burada kaldı. Şimdi kaldığımız yerden buradaki 4 tane sık iğneleri de örüyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi orta parmağı geçiyorum. Bir, iki, üç, 4. Ve şimdi işaret parmağıma geçtim. Bir, iki, üç, 4, 5, 6, 7 ve 8. Evet. Birleştirme işlemimizi bitirdik. Bu şekilde parmaklarımız hazır. İşaret yerimiz burası. Sıra başımız. Buradaki bittiğimiz yer. Şimdi buradan sayalım kaç tane oldu. Evet, 32 tane toplam 32 sık iğnemiz oldu. Şimdi bundan sonra 2 sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet arkadaşlar, 2 tane el hazırladım. Biri sağ olacak, biri sol. Şimdi önce bir sağla başlayalım. Bir tane bırakalım. İkisi de aynı yerde kaldı. Parmakları yaptıktan sonra 2 sıra düz örecektik. 2 sırayı düz ördüm. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, birleştirdikten sonra 2 sıra düz örmüştük. O yüzden ikinci sırayı yapmış olduk yani. 3. sıradayız. Parmakları saymadan 3. sıradayız. Elimizin üst kısmı. Şimdi 26 tane sık iğneye tek batıyoruz. Evet, 26 tane sık iğne yaptım. Hepsine tek battım. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Buraya şimdi baş parmağımızı yapacağız. İkinci zincirimin içerisine 6 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Yine küçük parmak gibi yapacağız bunu. Boy sayısını yani. Evet, şimdi ilmek kaydırdım. Bir zincir çektim. 2 tane tek batıyorum. 1, 2, bir arttırıyorum. 2 tane tek. Şöyle çevirelim, rahat örelim. Ve bir arttır yaptım. Sayım 8 oldu. Şimdi bundan sonra 2 sıra düz öreceğim. Evet, 2 sıra düz ördüm. Baş parmağımızı yapmış olduk. Şimdi kaldığımız yerden tekrar devam ediyoruz. Zincir çektiğimiz yerden hemen batıyorum ve 6 tane sık iğneye tek batıyorum. 1,
2, 3, 4, 5 ve 6. Evet, bu şekilde parmağımızı taktık. Burası bizim şimdi sağ elimiz. Sol el yaparken de şimdi o sol el yapalım. Tek farkı bunların parmakların yerlerin değişik olması. Şimdi bunu not alın arkadaşlar. Sağ elde 26 zincir çektik ve baş parmağımızı yapmıştık. Şimdi sol eli yazın, not alın. Evet, sağ elde 26 tane sık iğne örüp baş parmağı buraya yapmıştık. Şimdi sol elde devam ediyoruz. 30 tane sık iğne örüyoruz. 26'dan sonra üzerine 4 tane daha örüyoruz. Ve 6 zincir çekip aynı şekilde baş parmağı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6. İkincinin içine 6 sık iğne yapıyoruz. Aynı şekilde yapacağız. Evet, 2 sıra düz ördüm ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. 30'du, 31 ve 32 sık iğne olarak bitiriyoruz. Sol elimizi de buraya taktık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek farkımız yerlerini değiştirmek. Birini buraya taktık. Sonra bir dahaki solu da biraz daha fazla örüp buraya. Evet, şimdi tekrar sağ elle devam ediyoruz. Kaldığımız yerden baş parmağımızı birleştirmiştik. Evet, şimdi 4. sıradayız ve 12 tane sık iğneye tek battım. Bir tane azaltıyorum. Evet, şimdi 11 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane sık iğne tek battım. Şimdi son kalan sık iğnemden öndeki tek katını alıyorum. Bir de baş parmağımın birinci sırasındaki tek katından aldım. İkisini kesmiş, azaltmış oldum. İkisini bir örerek burayı iyice sabitledim ve sayımız da azalmış oldu. Şimdi baş parmağımızı tekrar örüyoruz. Beş tane. 1 2 3 4. Evet. 5 sık iğne ördüm. Yine bir tane tek kattan aldım. Bir de elden alacağım. Şu 2 tane görüleni atlayacağım. Onlar arada kalacak. Elimdeki ilk sık iğneden aldım. Ve azaltmış oldum. Ve geri kalan 4 sık iğneye tek battım. Evet, 35 tane sık iğnem kaldı. Şimdi şu sıramızda belirleyelim. Şimdi bir sıra eksiltme arttırma yapmadan düz öreceğiz. Evet, bir sıra düz ördüm arkadaşlar. Şimdi 6. sıradayız ve 24 tane sık iğneye tek batıyoruz.
Evet, 24 tane sık iğneye tek battım. Bir azaltıyorum. 4 tane sık iğneye tek batıyorum. 1 2 3 4. Yine bir azaltıyorum. Geri kalan 3 sık iğneme tek batıyorum. Evet, ve 33 tane sık iğnemiz kaldı. Evet, 7. sıramızı düz öreceğiz arkadaşlar. Eksiltme arttırma yapmadan bir sıra düz ördüm. Şimdi 8. sıramdayım. Bu sıramızda sıra sonuna kadar bir tek bir azaltı yapıyoruz. Bir tek bir azaltı. Bunu sıra sonuna kadar hep tekrar yapacağız. Bir tek bir azaltı. Evet, sıra sonuna geldim ve 22 tane sık iğnem kaldı. Şimdi tekrar 22 tane ilmek kaydıracağız. İpin içinden geçireceğiz. Yani CC yapacağız. İpin içinden geçiriyorum. 3 4 5 6. Böyle devam edelim. Evet, ilmek kaydırdıktan sonra bir sıra düz ördüm arkadaşlar ve böylece elimizi bitirdik. Diğer videoda kolları devam edeceğiz. Süremiz çok aştı. Videolar çünkü yüklenmiyor çok uzun olduğunda. Elimiz bu şekilde. Bu sağ elimizde. Sol elimizde aynı şekilde aynı yerlerden azaltacağız. Bilemeyenler için tekrar diğer videoda soldan başlayacağım yeniden anlatmaya. Şimdi bu şekilde burada videomuzu sonlandırıyoruz. Diğer videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.